Grafik Analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni videomuzda enerji ile ilgili bir teknik analiz çalışması yapacağız. Güncelleme çalışması yapacağız. Önemli gördüğüm seviyeleri belirteceğim. Yükselişin olması durumunda hangi seviyelerin geçildikten sonra yükselişin başlayabileceğini, düşüş senaryosunda da hangi seviyeler sonrasında daha tedbirli, kontrollü, dikkatli olunması gerektiğinin incelemesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Önceki günlerde de teknik analiz çalışmasını yaptığımız bir hisseydi hatırlarsanız. Yoğun talep olması sonrasında bir güncelleme videosu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi fiyatlarımızı anlamlandırmaya çalıştığımızda dikkat edersek burada bir yükseltimiz var. Aşağıya doğru bir kar realizasyonu başladı ve bu kar realizasyonu fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar oldu tabii ki. Ya düştü, tekrar çıkar bu, alayım diye değerlendirmek isteyen kişiler oldu. Biz de teknik analizini yaptık hatırlarsanız. 0.618 bölgesini önemli bulmuştuk. Bu bölgenin üzerinde güçlenme çabalarının kıymetli olduğunu vurgulamıştık dostlar. Hala 0.618 bölgesi olan 148.60 bölgesinin üzerinde işlem görüyoruz. Fakat fiyat ne yukarı gidebiliyor ne de aşağıya gidebiliyor dostlar. Yani ne oluyor? Bir konsolidasyon bölgesi, bir yataya sarma durumu var. Dostlar yataya sarma durumunda iki tane olasılık var. Küçük yatırımcılar olarak biz tabii ki her zaman mal toplanma aşaması olmasını isteriz ama bazen de mal dağıtma aşaması da maalesef olabiliyor arkadaşlar. Bu sebeple eğer dikkatli, kontrollü olmak istiyorsak arkadaşlar bazı seviyelere dikkat etmemizde fayda olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle hazırda size çizmiş olduğum üst ve alt yatay destek bölgesi olarak karşımıza çıkan bir bölme var. Dikkat edersek bu bölgemizin, bu bandımızın 175 176 seviyeleri üst bölgesi, 170-176 üst tarafımızda dostlar. Alt tarafta da 143 bölgesi ve 148-60 bölgesi yani 0.618 altın oran Fibonacci bölgemiz olduğu gözlemleniyor. Peki önümüzdeki günlerde biz nelere dikkat edelim? Şimdi bunu böyle detaylı bir şekilde sizlere izah edeceğim arkadaşlar. Bu gibi yataya saran konsolidasyon süreçlerinde kırılım yönünü takip etmekte fayda var arkadaşlar. Tabii ki sizin yatırım şekliniz, yatırımcı kişiliğiniz belki biraz daha risk almayı seviyordur. O durumlarda dip bölgeler olarak düşündüğünüz yerlerden alım denemesi gerçekleştirilebilir ama bu gibi durumlarda tavsiye edilen ekseriyette teknik analizde üst kısmın veya alt kısım gerçekleştikten sonra yönü tayin edip emin olduktan sonra işleme girmektir arkadaşlar. Peki biz neler yapacağız? Kendimizi nasıl koruyacağız? Dostlar dediğim gibi öncelikle alt bölgenin ve üst bölgenin kırılımını bekleyeceğiz. En azından ben kendi açımdan söyleyeyim. Veya dip bölgelerde hacimler kuvvetlenirse belki parça parça alım belki düşünebilirim. Kendi adıma söyleyeyim dostlar. 0.618 bölgesini zaten kıymetli buluyorduk ama dediğim gibi bu bölgede geldi, önemli olduğunu gösterdi. Bir durdu ama aşağıya da gidemiyor, yukarıya da gidemiyor. Belki 0.618'i de daha sonra aşağıya kırıp belki de gidebilir. Bunların hepsi teknik olasılıklar olduğunu bileceğiz dostlar. Mesela şurada şöyle bir hacim günü var arkadaşlar. Dikkat edersek çok yüksek bir hacim günü. Önümüzdeki günlerde varsayalım ki arkadaşlar bu bölgelere geldi veya gelmedi. Buralardayız ve böyle yüksek bir hacim günü oldu. Böyle yüksek bir hacim günü oldu ve güzel de bir mumla kapattık günü. İşte böyle bir gün, böyle bir veriyi görmek bizim için mükemmel bir alım fırsatı olabilir arkadaşlar. Onun haricinde şöyle baktığımızda bu kadar yüksek hacimli bir mumumuz yok arkadaşlar. Öyle bir mum görmemiz dediğim gibi bizim için birazcık daha temkinli davranış olur. Önümüzü daha net görmemizi sağlar arkadaşlar. Onun haricinde yukarıya kırılmasını bekleyeceğiz veya aşağıya kırıldığında işlemlerimize bir kontrol çekeceğiz. Şimdi aşağıya gelmesi durumunda da dostlar bazen tuzaklar olabiliyor bu gibi durumlarda. Nasıl tuzaklar oluyor? Nasıl ki burada şu bölgede bir sanki tuzak var değil mi? Bir anlık böyle 4 saatlik grafikteyim onu da vurgulamak istiyorum. 4 saatlik grafikte buradaki direnç bölgesinin üzerine bir atmış ama ardından tekrardan aşağıya gelmiş. Varsayalım ki biz ne yapacağız şimdi? Defansif bir strateji belirliyoruz. Küçük yatırımcılar olarak kendimizi korumak için aşağıda da böyle bir fitil bıraktı ve o fitil sonrasında
yukarıya doğru şöyle güzel mumlar gelmeye başladı ve hacimlerimiz de biraz önce izah etmeye çalıştığım gibi hacimlerimiz de bu hareketleri destekliyor. Mala bir alıcı varsa dostlar işleme girmek bu gibi hareketlerde, bu gibi yatay durumlarda daha, güvenli oluyor, daha kârlı işlemler bırakabiliyor. Bunları görmeden işleme girersek arkadaşlar ne olabilir? Tabii ki her işlemde zarar etme ihtimalimiz var ama birazcık daha zarar olasılığımız, ihtimalimiz, yükselebilir. Tabii ki yatırımcıların kendi tercihidir, kendi stratejisidir hepsi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bu bant arasında neler olacak? Hacimler yükselecek mi? Ben tamamen bunu takip edeceğim dostlar. Bu bahsettiğim hacim yükselmesi veya bu bantların bir tanesinin kırılması durumunda da tekrardan bir güncelleme videosu çekerek karşınızda olmak isterim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Detaylı daha uzun tutmak isterim belki videoyu ama arkadaşlar veriler az olduğu için şu an için ben kendimi nasıl takip ediyorsam size de hiçbir veriyi sakınmadan tüm teknik detayları sizlerden paylaşaraktan bu videoyu hazırladım arkadaşlar. İzlediğiniz için dediğim gibi çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı atlamıyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.